Bir deniz feneri. İçeride kurulmuş bir yemek masası. Saatler durmuş. Kapı kilitli. Ama içeride kimse yok. 1900 yılında İskoçya açıklarında 3 deniz feneri bekçisi hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Ne ceset bulundu ne de bir mücadele izi. Geride bıraktıkları şeyler bunun sıradan bir kayboluş olmadığını gösteriyordu. Çünkü son yazdıkları günlükte bir fırtınadan ve içlerinden birinin ağladığından bahsediyorlardı. Ama o gün bir fırtına yoktu. Peki bu 3 adama gerçekten ne oldu? 1900 yılının o meşhum Aralık ayında, İskoçya'nın batı kıyılarının açıklarında, Kuzey Denizi'nin hırçın ve gri dalgaları arasında bir kaya parçası yükseliyordu. Flannan Adası. Burası sadece bir kara parçası değil, denizciler için ölümle yaşam arasındaki o ince çizgiyi belirleyen ışığın, Flannan Deniz Feneri'nin eviydi. O fenerin içinde ise görevine sadık 3 adam vardı. James Ducat, Thomas Marshall ve Donald MacArthur. Görevleri basitti ama hayatiydi. Ne olursa olsun o ışığı yanık tutmak. Ancak 15 Aralık gecesi o ışık aniden söndü. Ve o gece sönen sadece bir fenerin ışığı değildi. 3 adamın hayatı, tarihin en tüyler ürpertici ve en çözülememiş gizemlerinden birine karışarak sonsuz bir karanlığa gömüldü. Olaydan günler sonra adaya ulaşan kurtarma ekibi kapıyı açtığında donup kaldı. Masa kuruluydu, yemekler yarım kalmıştı, saatler durmuştu ama fenerin içinde tek bir kişi bile yoktu. Sanki deniz fenerin duvarlarını aşmış ve bu 3 adamı oturdukları yerden söküp almıştı. Bugün 125 yıldır sırrı çözülemeyen kayıp bekçiler vakasının derinliklerine ineceğiz. Bilinen gerçekleri, resmi raporlardaki tuhaflıkları ve duyunca kanınızı donduracak o akıl almaz teorileri tek tek inceleyeceğiz. Hazırsanız, Flannan'ın soğuk ve sisli sularına açılıyoruz. Olayın geçtiği yer, Hebrides Adaları'nın en batı ucundaki 7 avcı olarak da bilinen Flannan Takım Adaları. Bu adaların en büyüğü Island More yani Büyük Adadır. Ancak isminin büyüklüğüne aldanmayın. Burası sadece martıların, hırçın rüzgarların ve dev dalgaların hüküm sürdüğü, insanın doğa karşısında ne kadar küçük kaldığını hatırlatan ıssız bir kaya parçasıdır. Fener 1899 yılında, yani olaydan sadece 1 yıl önce tamamlanmıştı. İnşası başlı başına bir mühendislik harikasıydı. Çünkü malzemelerin o sarp kayalıklara taşınması bile oldukça zorlu bir işti. Ayrıca bölge halkı ve eski denizciler buraya karşı hep mesafeliydi. Yüzyıllardır süregelen efsanelere göre Flannan Adaları kutsal ama tekinsiz bir yerdi. Adada küçük bir şapel kalıntısı vardı ve yerel halk buraya ayak bastığında eski bir geleneği yerine getirerek şapelin etrafında dizlerinin üzerinde dönerdi. İnanca göre bu topraklara saygısızlık edenleri deniz asla affetmezdi. İşte bu tekinsiz adada görev yapan 3 bekçimiz vardı. Birincisi, 43 yaşındaki başbekçi James Ducat. Deneyimli, ağırbaşlı ve işine sadık bir aile babasıydı. İkincisi, Thomas Marshall. Daha genç ama fenercilikte usta bir isimdi. Üçüncüsü ise Donald MacArthur. O, fenerin asıl bekçilerinden biri izinde olduğu için yardıma gelen bir yedekti. MacArthur'ın eski bir asker olduğu, sert ve kavgacı bir mizaca sahip olduğu söylenirdi. Bu 3 farklı karakter, karadan kilometrelerce uzakta, küçücük bir kulenin içinde birbirlerine mahkum kalmışlardı. Her şey 15 Aralık 1900'de başladı. Arkitor adlı buharlı bir gemi, fenerin yakınlarından geçerken alışılmadık bir durum fark etti. Flannan fenerinin ışığı yanmıyordu. Kaptan durumu rapor etti ancak o dönemdeki iletişim imkanları ve bölgeyi vuran korkunç fırtına nedeniyle adaya bir ekip gönderilmesi günler sürdü. Noel tatili araya girmiş, deniz kudurmuştu. Nihayet 26 Aralık günü, yani bekçilerin kayboluşundan tam 11 gün sonra ikmal gemisi Hesperus adaya ulaşabildi. Gemi yaklaşırken fenerden gelen o her zamanki karşılama sinyali yoktu. Ne bir bayrak sallanıyordu ne de iskelede birileri bekliyordu. Gemi kaptanı Harvey havaya bir fişek fırlattı ve geminin düdüğünü acı acı çaldı. Ama cevap yoktu.
Sadece kayalıklara çarpan dalgaların sesi ve gökyüzünde dönen martıların çığlıkları. Gemide bulunan yedek bekçi Joseph Moore, içinde kötü bir hisle karaya çıktı. Fener binasına doğru tırmanırken sessizlik her adımda daha da ağırlaşıyordu. Moore kapıyı açtığında tarihe geçecek o manzarayla karşılaştı. Şöminedeki ateş çoktan sönmüş, masanın üzerinde yemekler duruyordu. Bazı raporlara göre devrilmiş bir sandalye de vardı. Sanki biri aceleyle kalkmış gibiydi. Saatler durmuştu. En garibi ise giriş kapısındaki askıda bekçilerin yağmurluklarından ikisi yerinde duruyordu. Sadece biri eksikti. Dışarıdaki o dondurucu fırtınada tecrübeli bekçilerin yanlarına yağmurluklarını almadan, üstelik kapıyı da arkalarından kapatarak, bazı kayıtlara göre kilitleyerek dışarı çıkmaları akıl kârı değildi. Joseph Moore ve yanındakiler adayı didik didik aramaya başladılar. Ama bekçilerden hiçbir iz yoktu. Ve asıl gizem Fener'in günlük defterinde yatıyordu. Thomas Marshall tarafından yazılan son notlar, olayın sadece fiziksel değil, psikolojik bir boyutu olduğunu da düşündürüyordu. 12 Aralık tarihli notta Marshall şöyle yazmıştı: "Rüzgar çok şiddetli. Hayatımda hiç böyle bir fırtına görmemiştim." Notun devamında, deneyimli bir denizci olan James Ducat'ın çok sessiz olduğu, sert bir adam olarak bilinen Donald MacArthur'un ise ağladığı belirtilmişti. Bu notlar neden tuhaftı? Çünkü resmi meteoroloji kayıtlarına göre o tarihlerde bölgede Fener'i sarsacak kadar büyük bir fırtına yoktu. Fırtına aslında 16-17 Aralık tarihlerinde başlamıştı. Peki bekçileri korkutan şey neydi? Kapalı bir kulede, fırtınanın ortasında deneyimli bir denizcinin ağlamasına neden olacak ne yaşanmış olabilirdi? Defterdeki son kayıt 15 Aralık öğleden sonrasına aitti. Fırtına dindi. Deniz sakin. Tanrı her şeyin üzerindedir. Bu Fener'den gelen son sesti. Tanrı her şeyin üzerindedir cümlesi, genellikle çaresiz kalan veya büyük bir felaket bekleyen insanların kuracağı türden bir cümledir. O gün ışık bir daha yanmadı. Bekçiler sanki o son cümleyi yazdıktan sonra buhar olup uçmuşlardı. Müfettiş Robert Muirhead, olayı incelemek için adaya geldiğinde batı platformunda korkunç bir manzara buldu. Deniz seviyesinden 30 metre yüksekteki demir korkuluklar kağıt gibi bükülmüş. Devasa bir kaya parçası yerinden oynamış ve erzak kutuları parçalanmıştı. Bu ancak devasa bir dalganın yapabileceği bir şeydi. Muirhead'in resmi raporu şuydu: fırtına sırasında bekçiler batı platformundaki ekipmanları sabitlemek için dışarı çıktılar. Bu sırada gelen rogue wave yani haydut bir dalga üçünü birden yuttu. Ancak bu açıklama herkesi tatmin etmedi. Çünkü güvenlik kuralları, fenercilik kurallarına göre bir kişi mutlaka fenerin içinde kalmalıdır. Üçünün birden dışarı çıkmaması gerekiyordu. 2. Kıyafet meselesi, neden yağmurluklardan ikisi içeride kalmıştı? Bir bekçi neden fırtınaya gömleğiyle çıksın? 3. Kapılar. Eğer bir acil durum olduysa kapılar neden kilitliydi? Bu sorular yıllar içinde yerini çok daha karanlık teorilere bıraktı. Bazıları MacArthur'un bir cinnet anında diğer ikisini öldürüp cesetlerini denize attığını, sonra da kendisinin atladığını iddia etti. Bazıları ise adadaki o eski şapel efsanesine inanarak 7 avcının ruhlarının bekçileri cezalandırdığını söyledi. Hatta o dönemde dev bir deniz mürekkep balığının bekçileri iskeleden kapıp götürdüğüne dair gazetelerde haberler bile çıktı. Casusluk iddiaları, yabancı gemilerin bekçileri kaçırdığına dair komplo teorileri, Flannan Adası gizem meraklılarının oyun alanı haline geldi. Günümüzde bilim insanları ve oşinograflar olaya daha rasyonel yaklaşıyor. Haydut dalgalar yani rogue waves artık bir efsane değil, kanıtlanmış bir doğa olayı. Aileen Moore'un coğrafi yapısı, okyanus akıntılarını bir huni gibi sıkıştırarak aniden 30-40 metre yüksekliğinde dalgalar oluşturabiliyor. En güçlü senaryo şu: 15 Aralık günü fırtınada platformdaki ekipmanların zarar gördüğünü gören Marshall ve Ducat dışarı fırladı. O sırada dev bir dalga geldi. İçerideki MacArthur, pencereden arkadaşlarının sürüklendiğini gördü ve paniğe kapılarak yağmurluğunu bile giymeden, çünkü içeride kalan yağmurluk onundu,
onları kurtarmak için yardıma koştu. Ancak o da aynı azgın dalgaların kurbanı oldu. Kapının kilitli olması ise rüzgarın etkisiyle çarparak kapanmış olmasından kaynaklanıyordu. Ancak bu bile Marshall'ın o tuhaf günlük notlarını açıklamıyor. Neden ağladılar sorusu belki de izolasyonun yarattığı psikolojik bir çöküşün, ada humması denen o ağır yalnızlığın bir sonucuydu. 1971 yılında Flannan deniz feneri tamamen otomatik hale getirildi. Artık o soğuk kulede bekleyen, yemek yiyen veya günlük tutan kimse yok. Sadece bilgisayarlar ve sensörler var. Ancak adaya giden ziyaretçiler hala orada garip bir ağırlık hissettiklerini söylerler. James Ducat, Thomas Marshall ve Donald MacArthur, onların bedenleri hiçbir zaman bulunamadı. Mezarları o derin ve karanlık Kuzey Denizi oldu. Onlardan geriye kalan tek şey, yarım kalmış bir yemek masası, durmuş saatler ve cevabı hiçbir zaman verilmeyecek binlerce soru işareti. Flannan Adası gizemi, bize doğanın ne kadar tahmin edilemez ve insanın ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatıyor. Belki de bazı sırlar, tıpkı o deniz fenerinin ışığı gibi sadece karanlığın içinde kalmalıdır. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu bir doğa felaketi miydi? Yoksa fenerin duvarları arasında anlatılmayan çok daha karanlık bir trajedi mi yaşandı? MacArthur'ın ağladığı o notlar gerçekten ne anlama geliyordu? Teorilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın, bu gizemi birlikte tartışalım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tarz gizemli olaylardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gizemli yolculuğumuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.